Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, beraber okuyalım da 10. söze devam edeceğiz. Haşr Risalesi'nin özeti olarak da ifade edilen 9. hakikate başlamıştık. 9. hakikatte 3 mukayese, temsil verilmişti. İşte şu 3 temsili fehmettin ise diye devam edecek ama o 3 temsili yeniden hatırlayalım. Birincisi böyle bir kitap diyelim, muciznuma bir katip bulunsa diyelim 300 bin tane kitabı değil mi? Şimdi 300 bin kitaplık bir kütüphane düşünün. Bu sel basıyor. Bu kütüphaneye bütün kitaplar suda silinip kayboluyor. Fakat o muciznuma katip kendi hafızasından bunları yeniden yazıyor. Hepsini yazıyor yani kütüphanedeki kitapları. Hem de kısa bir zamanda yazıyor. Muciznuma demek yani mucizeler sahibi bir katip. Şimdi bu katibe yani ya benim kitabım suya düştü, tek bir kitap, bunu yeniden hafızandan yazabilir misin denilmez yani. 300 bin kitabı değil mi yazan herhalde senin suya düşmüş kitabını da yazabilir. Yani böyle demek abes olur. Birinci temsil buydu. Burada tabii 300 bin kitap her sene sonbaharda ölen, kışın ölmüş olan bitkiler ve hayvanlar aleminden 300 bin taifenin diriltilmesi, baharda diriltilmesi. İnsan bir tür yaratık. 300 bin türü öldürüp dirilten Allah elbette insanı da kolayca diriltebilir. İkinci örnek neydi? İkinci örnek yine kudretli bir komutan. O üçüncü örnekti. Ama yine kudretli bir kişi, Sultan-ı Mucizekar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırıyor. Dağları yerinden oynatıyor. Efendim. Sonra karaları denizlere, denizleri karalara çeviriyor. Yani böyle bu kadar kudretli birisi efendim kendisi misafirler davet etmiş ama o misafirlerinin bir taş yuvarlanmış, yollarını kapatmış. Şimdi ne kadar büyük olursa olsun bir işaretle o taşı kaldıracak denilse, değil mi? O dağları kaldıran, karaları denizlere, denizleri karalara çeviren sultan için bir işaretle o taşı kaldırır. Misafirlerini yolda bırakmaz. İnanmam der misin yani? Üçüncü örnekte bir komutan 6 günde yeniden büyük bir orduyu teşkil etmiş. Yani hiç ortada ordu yokken 5-6 gün zarfında bir ordu kurmuş. Bir komutan bu kadar güçlü. O kurduğu ordulardan, ordunun içindeki bir tabur istirahate çekilmiş. Efendim, şimdi bir boru sesiyle, bir düdükle, bir emirle o istirahate çekilmiş olan taburu ayağa kaldırır, yeniden düzene sokar denilse, ya inanmam denilir mi? Değil mi? Şimdi bu 3 temsil veriliyor burada. Ben paylaştım hatırladığım kadarıyla. İşte şu 3 temsili fehmettin ise, anladınsa, bak Nakkaş-ı Ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp Ruh-i Arz'ın sayfasında 300 binden ziyade envaı varlık çeşitlerini kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı. Hiç şaşırtmaz. Yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın
ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakîm-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak ve dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayat ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı emri kün feyekün ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Yani İsrafil'in suruyla tekrar toprağa dağılan hücrelerimiz, değil mi, birleşecek, yeni bedenimiz ortaya çıkacak, ruhumuzla birleşecek, aynı insan olacağız, ismimizle, resmimizle, cismimizle aynı insan olacağız. Dolayısıyla yani bu bir insan bedeni mesela bir hücreler ordusudur, değil mi? 100 trilyona yakın hücre var bir insan bedeninde. Şimdi bunlar vücudumuza giriyor. Allah'ın yine memuru olarak gideceği yeri biliyor. İşte gözde görev yapıyor, kulakta görev yapıyor, dilde görev yapıyor, tırnakta görev yapıyor, neyse. Yani herkes yerini biliyor. Ordudaki askerlerin, değil mi? Yerli yerinde düzene geçmesi gibi. Şimdi toprağa dağılıyorlar. Değil mi? Hiç yoktan bu hücreler ordusunu yaratan Allah, onlar toprağa dağıldıktan sonra yeniden onları toplamak, istirahate çekilmiş askerleri bir düdük sesiyle toplamak gibi, değil mi? Çok basit ve kolay olmaz mı diye böyle dirilişi, yani cismani haşri aklımıza yaklaştırıyor. Evet. Hem bahar haşrine, bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada, bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını görüyorsun. Yani demek ki örneklerini burada gösteriyor. Dirilişin mesela bahar haşri, baharda dirilenler diriliş örneği. Gece gündüz, her gün mesela gün ölüyor, değil mi? Gece, sonra gün tekrar doğuyor, gün doğumu. Yeniden yaratılıyor her gün yani. Öldükten sonra dirilmenin örneği. Uykudan uyanıyoruz, geceyle birlikte uykuya giriyoruz, sabahleyin kalkıyoruz. Ondan sonra havada mesela atmosferde bir bakıyorsun bulut yok, değil mi? Bir saat içinde bulutlarla doluyor, her taraf bulutlarla doluyor. Ondan sonra bir saat içinde kaybolabiliyor. Yani bulutların dirilişi, atmosferde canlanışı, dirilişi. Yine öldükten sonra dirilmeye, değil mi? O kadar bulutu nasıl, nereden topluyor, diriltiyor, nasıl dağıtıyor? Tabii bunun mesela yağmur damlaları iniyor bulutlardan, değil mi? Yağmur damlaları düşüyor. İşte derelerden akıyor, nehirlerde birleşiyor, denizlere ulaşıyor. Sonra buharlaşıyor. O yağmur damlasının ruhu buhardır. Yani o düşüyor, ölüyor, buharlaşıyor ruhuyla, tekrar orada bir ceset giyiyor. Yağmur damlası. Yani bir çekirdeğin etrafında birleşiyor, tekrar bir damla olarak dökülüyor. Değil mi? Kaç defa bu işte coğrafya kitaplarında su döngüsü dedikleri bu olay aslında ölüp dirilme olayı sürekli yani. Böyle öldükten sonra dirilmenin çok örnekleri var. Evet. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ve müstakbeli birbirine karşılaştırsan,
asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşr-ı cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmek. Yani akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Estağfirullah. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zâlike le muhyil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Üstad bu ayeti günde 500 defa okudum diyor. İşte Barla'ya sürgün gittiği zaman 1926 yılında, yani orada kuş uçmaz, kervan geçmez, yolu yok yani. Barla'nın şimdi güzel, şirin bir köy Barla ama o zaman yolu yok. Isparta'dan Eğirdir'e getiriyorlar. Eğirdir'den karayolu olmadığı için kayıkla, hatta böyle bir Mart ayında buzları kıra kıra kayıkçı iki jandarma eşliğinde Barla'ya getiriliyor. Efendim, orada ölsün gitsin, ruhundaki İslam'a hizmet aşkı sönsün isteniyor. İşte o zaman 1926 şartlarını düşünün. Böyle öldükten sonra dirilme, haşir, ahiret inancı hakkında şüpheler uyandırılıyor. Hatta bunun resmen bu inancın yasaklanması gibi düşünceler var. Bunları tabi Bediüzzaman bildiği için ilk eseri bu oluyor. Haşir Risalesi, yani şu anda okuduğumuz eser böyle işte Mart ayında geldi dedim. O bahar aylarında Mart, Nisan, Mayıs efendim Eğirdir Gölü'nün kenarında dolaşıyor. 500 defa okudum diyor bu ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Günde 500 defa. Yani bu Haşr Risalesi'nde yüzlerce ayetin manası gizli. Yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş manalar var ama bu ayet çıkış noktası oluyor. Günde 500 defa okudum diyor. Ne diyor ayet? Fenzur. Nazar et, bak. İlâ âsâri rahmetillahi. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Özellikle bahar mevsiminde bu rahmet eserleri daha çok malum. Bak, keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Arzı, yeryüzünü ölümünün ardından yeniden nasıl diriltiyor? Görüyor zaten, bakıp tefekkür ediyor. Dirilişe şahit oluyor. Yani televizyondaki diriliş dizisini izlemiyor. Ama Allah'ın ekranından, kainattan izliyor yani. Öldükten sonra dirilmenin örneklerini gözlemliyor, tefekkür ediyor. Bak diyor zaten ayet, tefekküre çağırıyor. Öldükten sonra ölümünün ardından o yeryüzünü nasıl diriltiyor? İnne zâlike le muhyil mevta. İşte o ölüleri de öyle diriltir. Ölüleri de öyle diriltir. Zaten ölüler diriliyor, görüyorsun. Şahitlik ediyorsun. Bu kadar dirilişin şahitlerini gördükten sonra onun ölüleri de tekrar dirilteceğine şüphe eder misin? Ve hu ala kulli şeyin kadir. Onun gücü her şeye yeter diye Ferman-ı Azam'daki bu ayeti tekrar burada zikrediyor. Elhasıl haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Yani bütün bu örneklerden çıkan sonuç, öldükten sonra dirilişe engel olacak, mani olacak hiçbir şey yoktur. Muktazi ise, yani onu gerektiren ise çok şey var. Hatta her şey onu gerektiriyor. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı, koca dünyayı adi, sıradan bir hayvan gibi imate ve ihya eden, sıradan küçük bir canlı gibi
öldüren ve dirilten, dünyayı öldüren ve dirilten ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bikarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, o saltanata, o sultana uygun, daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı aher var. Başka bir diyar var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nurani erbabı şehadet ediyorlar. Zahirden hakikate geçen. Yani görünüşten, görünenden, görünmeyen hakikate geçen ki eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir. Allah'ın isimleri perspektifinden kainata bakan ve kurbu huzuruna müşerref olan, değil mi? Ona yakın olan, onun huzuruna çıkan, günde 5 defa onunla buluşan, bütün ervah-ı neyire ashabı, yani böyle aydın ruhların sahipleri, bütün kulub-u münevvere aktabı, münevver kalplerin kutupları, bütün nurani akılların erbabı bu hakikate şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini, hazırladığını müttefikan haber veriyorlar. Ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise, yani vaadini yapmamak, vaadinden dönmek ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal-i kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya azden gelir. Şimdi hulful vaat ve vaid demişti ya baştan. Yani vaat cennetin verileceğine, söz verilmesine vaat deniyor. Kötülük yapanların da cehenneme atılacağına söz verilmesine vaid deniyor. Hulful vaat, yani cenneti vaat etmiş ama vermiyor. Ve yani bu izzetine yakışmaz. İzzetine yakışmaz hiçbir şekilde. Çünkü hem zillet hem tezellül olur. Tezellül, Cenab-ı Hak yani zillete düşmekten, tezellülden münezzehtir. Onun celali kutsiyetine böyle bir durum yanaşamaz. Ya cehennemi vermemekse ne için olur? Ya aftan olur. Yani cehenneme hak edenleri affeder. Ya da acizden gelir ya da veremez, yani gücü yetmez onları cezalandırmaya. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Yani affa kabil değil. Çünkü Allah şirki affetmeyeceğini söylüyor zaten. İnnallâhe lâ yâfiru en yüşrake bihi ve yâfiru mâ dûne zâlik. Allah şirki affetmez, diğer günahları affedebilir. Dilediğini affedebilir. Ama şirki de affedebilir elbette ama affetmeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü şirk affedilmez bir cinayettir. Dedi ya aftan gelir, cehennemi vermemesi, ya affeder ya da cezalandırmaya gücü yetmez. Şimdi ikisini de ispatlayacak. Yani şirk affedilmez bir cinayet.
Zaten Kur'an'da da belirtiliyor. Neden affedilmez bir cinayet? Onu şimdi dipnotta açıklayacak. Haşiye, evet, küfür mevcudatın kıymetini ıskat. Bütün varlıkların kıymetlerini düşürmek ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir, bütün kainata karşı bir tahkir, hakaret yani. Ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan bütün esma-i ilahiye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi, insanın kabiliyetlerini öyle ifsad eder, bozar ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası, bütün varlıkların hukukunun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim, şu manayı ifade eder. Yani ki ennehum huşubun musennede diyor. Onlar yani iyi giyinmiş ama aslında hani şu vitrinlerdeki mankenler gibi kütüktürler diyor. İyi giyinmiş birer kütüktürler. Yani bir ağaç kurursa, değil mi? Bütün dalları kurudu. Hatta köküne varıncaya kadar kurudu. Şimdi bu ağaç artık değil mi? Yanmaktan başka bir işe yaramaz. Yani bunun yeri sobadır yani. Çünkü o yeşerme kabiliyetini yitirdi. İşte küfür, inkar, Allah'tan kopmak, yaratılış ağacından kopmak bir insanı böyle kurutuyor, çürütüyor. Çürütüyor. Öte yandan küfür affedilmez bir cinayet. Çünkü bütün varlıkların hakkına tecavüz. Her şey Allah'ın varlığına, birliğine şahit. Hatta öldükten sonra dirilmeye şahit. Şimdi Allah'la bağını kesen bir insan bunları görmüyor. Bu şahitleri tekzip etmiş oluyor. Yani sözle demese bile fiilen siz yalancısınız diyor. Her şey Allah'ın memuru, o kadar görevli, Allah'ın memuru olarak görev yapıyor. Ama ne diyor? Allah'a inanmayınca sizin hiçbir vazifeniz yok diyor. Onların memuriyetini inkar ediyor. Onlara hakaret etmiş oluyor. Hakaret etmiş oluyor. Ve o zaman Cenab-ı Hak da bütün varlığın sahibi olarak ne yapacaktır? Yarattığı mahlukatın hukukunu muhafaza için onların hakkını ondan alacaktır. Yani böyle. Bir dakika küfür 1000 cinayet hükmündedir. Bu bilinmiyor maalesef. Bilinmediği için de basit şey zannediliyor. Yani ben inkar ettim diyelim, hadi 80 sene bile inkar etsem ebedi cehennem niye bana veriliyor? Yani bu orantısız bir ceza gibi olmuyor mu şeklinde. Buradaki dipnotta anlatılan manalar bilinmediği için yani küfür nerelere uzanıyor? Değil mi? Ya ben diyor ne yaptım ya, işte bir dakika öfkelendim, tetiğe bastım, adam öldü, bana diyor ömür boyu hapis nasıl verirsiniz ya diyor. Bir dakikalık bir öfke ve bir tetiğe basmak işte 10 saniyelik iş için ömür boyu ceza olur mu? Oluyor. Oluyor. Bir dakika küfür 1000 cinayet hükmündeyse işte halidine fiha ebeda. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Sırrına mazhar ediyor. Evet. Peki küfür mutlak bir cinayet, affı mümkün olmayan bir cinayet, bunu açıkladı. Ya da neden gelecekti? Aczden. Yani cezalandırmaya gücü yetmez. Yetmezse cehennem olmaz. Halbuki kadir-i mutlak ise aczden münezzeh ve mukaddestir. Yani bu kadar bu kainatı yaratmış.
uçsuz bucaksız alemleri yaratmış, onlara gücü yetmiş de yani cehennemi yaratmaya gücü yetmeyecek mi? Zaten yerin içi cehennem, yani dünyanın içini cehennem yapmış. İşte o mağma %90'ı ateş yani. Örneğini, cehennemin bile örneğini bize göstermiş. Daha büyük cehennem mesela güneş. Güneş içine 1.300.000 dünya sığabilecek kadar, değil mi? Büyük bir cehennem. Dünya gibi yani. Bırakın sadece kafir insanları, dünya gibi 1.300.000 dünyayı yutabilir. Yakabilir. 20 milyon derece sıcaklık var merkezinde. Efendim. Demek ki aciz değil yani Allah hak edeni cezalandırmaktan aciz değil. O da o cezayı hak ediyor. Değil mi? Cezası öyle bir ceza ki affı mümkün değilse demek ki cehennem haktır. Cennet gibi cehennem de haktır. Şahitler, muhbirler ise bu meseleyi haber verenler, şahit olanlar mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehittirler. Yani bu meselede hep ittihat etmiş. Kesretçe fikir ayrılığı yok. Kesretçe sayıca tevatür derecesindedirler. Yani bir yanlışta birleşmeleri mümkün olmayacak kadar çokturlar. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Hem ehli ihtisas. Yani onlardan sonra şimdi bazıları çıkıyor işte aklı evveller, işte bu orantısız ceza diyor, cehennem daimi değil diyor. Ya baştan beri peygamberler ne demiş bu, değil mi? Ashab-ı kiram peygamberlerin arkadaşları ne demiş, değil mi? Bu yolun mütehassısları bunlar. Doktora gidince daha iyi bir doktor arıyorsun, mütehassıs arıyorsun, uzman doktor arıyorsun, profesör arıyorsun. Din konusunda olur olmaz kimselere inanıyorsun. Olmaz. Evet. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar. Başkalara tercih edilirler. Ve ihbarda haber verme bakımından iki müsbit yani ispat edici binler nafilere, yalanlayanlara, nefyedenlere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl son paragraf, şimdi bu kadar açıklamadan sonra elhasıl demişti zaten. Bu da hülasatül hülasa yani elhasılın elhasılı dünyada bundan daha doğru bir haber. Yani öldükten sonra dirilme, kıyamet, haşir, cennet, cehennem gibi haberler öyle haberler ki dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, tarla, mahşer ise bir beyderdir, harmandır, cennet, cehennem ise birer mahzendir. Evet, 9. hakikati bitirmiş olduk. Yani bir tarlaysa burası, bu ekiliyorsa bunun bir harman yeri olacak. Dünya tarla, harman yeri mahşer. O harmanda ne olur işte diyelim buğdayla saman birbirinden ayrılır. Değil mi? Herkes layık olduğu yere gider. Buğdayların gittiği ambarla samanların gittiği aynı değildir. İşte cennet ve cehennem de böyle iki ambardır. Cenab-ı Hak cennet ehli olmayı bizlere nasip etsin. Allah'a teslim olun.